Tek bir mühimmatla, sadece tek bir mühimmatla yani bir adetten bahsediyorum. Koca bir İstanbul Boğazı'nı kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? Ya da Kızıldeniz'i. Veya örnek güncel olsun derseniz Hürmüz'ü tek bir mühimmatla ve bunun sadece bir adediyle kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? İstanbul Boğazı'nı düşünün. Bugün bir duyuru yapılsa ve İstanbul Boğazı'na bir adet mayın yerleştirildiği açıklansa ne olur? Oradan o mayın temizlenene kadar İstanbul Boğazı'nda trafik tamamen durur. Tek bir gemi geçiş yapmaz. Ne bir savaş gemisi, ne bir tanker gemi, ne de bir konteyner gemisi. Hiçbiri oradan geçmeye cesaret edemez. Bakın sadece bir adet mayından bahsediyoruz. Koca bir boğaz bu tek mayın sayesinde geçilemez hale gelir. İşte bugün böyle bir potansiyelden bahsediyoruz ve hatta daha doğru şekilde anlatmak gerekirse böyle bir potansiyelin en gelişmiş örneklerinden birinden bahsediyoruz. Çünkü bugün Aurasebilon sponsorluğunda MKE tarafından geliştirilen Malaman'ı tüm detaylarıyla konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurasebilon Unique sunar. Dediğim gibi Malaman'ın mimarı MKE yani makine ve kimya endüstrisi. MKE denince düne kadar insanın aklına mühimmat ve silah üreticisi geliyordu. Ama çok ciddi bir dönüşüme girdiler. Ve Ar-Ge odaklı yüksek teknoloji geliştiren dinamik bir yapıya kavuştular. Gerçekten bu dönüşümün bir örneği daha yoktur. İhtiyaç olan her alanda ürün geliştirir hale geldiler ve bugün konumuz olan Malaman akıllı dip mayını onların eseri. Deniz mayınları bir bölgeye yerleştirildikleri andan itibaren düşman deniz platformları üzerinde ciddi bir baskı unsurudur. Kesintisiz bir fiziksel tehditten bahsediyoruz. Yani güdümlü füzeler ya da aktif torpidolar gibi platform bağımlı değiller. Deniz mayınları suya döküldükten sonra kendi başlarına çalışabiliyorlar. Hele ki modern deniz mayınları tamamen kendi başlarına hedefleri imha ediyorlar. Modern bir deniz mayınını bir bölgeye bıraktığınız zaman etrafı dinlemeye başlıyor. Hedef gemilerin su altında yaydığı basınçtan akıntıya ya da sese kadar bütün etkiler mayındaki hassas alıcılar tarafından taranıyor. Bu şekilde geminin türünü de belirleyebiliyorlar. Dost düşman ayrımı da yapabiliyorlar. Düşman olduğunu belirledikleri zaman da kendi kendilerini tetikleyerek düşmanı imha ediyorlar. Aslında bu noktada şundan bahsetmekte fayda var. Deniz harbinde kullanılan mayınları biz aslında 4 gruba ayırabiliriz. Birincisi temas mayınları. Bunlar su yüzeyinin hemen altında yüzüyorlar. Hedef geminin gövdesine temas etmesiyle patlıyorlar. Aslında bildiğimiz en eski mayınlar bunlar. Ama tabii ki artık bunların tespiti diğerlerine nispeten çok kolay. Bunların dışında bir de demirli mayınlar var. Bunlar deniz tabanına çelik bir tel ve ağırlık sistemiyle bağlanıyor. İstenilen bir derinlikte asılı kalıyor. Denizaltılara ve fırkateynlere karşı kullanılıyorlar. Üçüncü grup dip mayınları. Bunlar doğrudan deniz tabanına bırakılıyor. Tabii özellikle sığ ve orta derinlikteki sularda kullanılıyorlar. Bunların patlayıcı miktarları çok yüksek oluyor. Genellikle akustik, manyetik ve basınç duyarlı elektronik tapalara sahipler. Son olarak da yapışkan mayınları var. Bunlar özel kuvvetler veya sualtı taarruz timleri tarafından düşman gemilerinin gövdelerine manyetik olarak tutturuluyorlar ve zaman ayarlı tapayla patlatılıyorlar. Bugün konumuz olan Malaman 3. grupta. Yani bir dip mayını ama akıllı bir dip mayını. Hatta çok akıllı bir dip mayını. Malaman projesi 2011 yılında imzalanmış bir proje. Bu proje 3 büyük gücü bir araya getirdi. Koç Savunma, TÜBİTAK SAGE ve MKE. MKE, sistemin mekanik gövde entegrasyonunu, testlerini ve nihai üretim süreçlerini üstlendi. Sistem ismini Şehit Deniz Kurmay Albay Selçuk Malaman'dan alıyor. Selçuk Malaman, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde mayın filosu komodoru olarak görev yapmış bir isim. 1999 yılındaki Gölcük depreminde hayatını kaybetmişti. Türk Savunma Sanayi projeye bu ismi vererek aslında Türk ordusunun ne kadar vefalı olduğunu da göstermiş oldu. Neyse, 2011 yılında başlayan bu proje 2023 yılına gelindiğinde ilk kez test sahasında görüntülendi ve İDEF 2023 fuarında sergilendi. 2023-2024
2024 yıllarında harp başlığı duyarsızlık testlerine girdi. Yani dışarıdan gelebilecek bir mermi çarpmasıyla veya hızlı ısınma gibi etkenlerle kendiliğinden patlamayacağını bu testlerle kanıtladı. 2024'ün başındaysa Sinop Test Merkezi'nde mayının su altı hedef tespit yeteneği test edildi. Farklı gemi tiplerini ne kadar ayırt edebildiği burada görüldü. Ardından yine 2024 yılında bir gemi hedef alınarak gerçek bir su altı patlaması gerçekleştirildi. Bu testin yapıldığı bölgede patlama anında 2.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Böyle bir potansiyelden bahsediyoruz. Haziran 2024'te de Malaman'ın prototip aşamasının tamamlandığı ve seri üretime hazır hale geldiği resmen duyuruldu. Yani artık tamamlanmış bir proje bu. Malaman çok zengin bir platform çeşitliliğine sahip. Yani bu mayını dökmek için çok fazla seçeneğimiz var. Savaş gemilerinden tutun, helikopter veya nakliye uçaklarından paraşüt yardımıyla denize bırakmaya kadar birçok farklı seçenek var. Mesela daha geçen hafta Datum tarafından geliştirilen Sinarit adlı insansız denizaltıyı konuşmuştuk. O insansız sistem tek bir seferde 12 adet Malaman dip mayını dökme kabiliyetine sahip. Yani kısacası biz bu platform çeşitliliğiyle, bu mayınlarla bir denizi düşman gemilerine kapatmak istiyorsak kapatırız. Bunu engelleyebilecek bir güç yok. Şimdi de gelelim Malaman'ın özelliklerine. Toplam ağırlığı 250 kilogram. Gövde çapı 534 mm. Operasyonel derinliği 5 metre ile 100 metre arası. Pasif bekleme derinliği ise 50 metre ile 100 metre arası. 0 derece ile 35 derece arasında çalışabiliyor. Basınca dayanıklı, akustik eko vermeyen özel kompozit bir gövde yapısı var. Çalışma prensibine geldiğimizde aslında mayın kavramının yeniden yazıldığını görüyoruz. Malaman'ın klasik deniz mayınlarından ayrıldığı en radikal yönü su altında tamamen otonom çalışması. Akıllı bir işletim yazılımı var ve sensör füzyonu mimarisine sahip. Yani tek bir sensörden gelen verilerle çalışmıyor. Birden fazla sensörden gelen verileri işleyip tek bir sonuç çıkarıyor. Hatta net olarak söylersek 7 sensörlü gelişmiş bir algılama yapısı var. Mesela çok yönlü akustik hidrofonlar su içindeki ses dalgalarını dinliyor. Yaklaşan hedef geminin makine dairesi gürültüsünü, şanzıman seslerini kaydediyor. Titreşim ve sismik sensörler hedef geminin deniz tabanına ilettiği sismik sarsıntıları ve düşük frekanslı gövde titreşimlerini yakalıyor. Bunlar gibi 7 farklı sensör çalışıyor ve ortak bir karar çıkarıyor. Tek başına çalışan tek bir sensör tipinin dezavantajı düşmanın sahte sinyallerle mayınları erken patlamaya ikna edebilmesi. İşte Malaman bu 7 çeşit sensörden gelen verileri işleyerek tek bir sonuç ortaya çıkardığı için düşman gemisinin bunu kandırabilmesi çok mümkün değil. Hatta bu füzyon sayesinde Malaman geçen unsurun bir askeri savaş gemisi mi yoksa sivil bir gemi mi olduğunu ayırt edebiliyor. Daha da ötesi askeri gemi olduğunu belirlediği geminin bir fırkateyn mi, korvet mi yoksa denizaltı mı olduğunu da ayırt edebiliyor. Eğer sinyaller Malaman'ın kütüphanesindeki hedef profilleriyle eşleşmiyorsa onun geçmesine izin veriyor. Sadece tanımlı sinyallerle eşleşirse patlatma kararı veriyor. Peki dost düşman ayrımını nasıl yapıyor derseniz Malaman çift yönlü iletişim kurabilir şekilde yapılandırılmış bir mayın. Bu sayede harekat komutanı bir bölgeyi mayın tarlasına çevirdikten sonra bile orada rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Çünkü bölgeden geçen dost unsurlar akustik şifreli bir sinyal yayıyor. Mayın bunu algılıyor ve dost gemi olduğunu belirliyor. Yani kısacası Malaman bir klasik mayından çok daha fazlası, bambaşka bir boyut. Zaten bu yüzden Türkiye'nin özellikle Adalar Denizi ve Akdeniz'de çok işine yarayacak. Mesela Adalar Denizi'ne odaklanalım. Burada binlerce ada, sık boğaz, dar kanal ve sığ geçiş koridorları var. Burası dünya denizcilik coğrafyasının gerçekten en dar ve en karmaşık havzalarından biri ve bu yüzden de akıllı dip mayınlarının kullanımı için mükemmel bir taktik ortam var burada. Yunanistan'la yaşanabilecek olası bir kriz durumunda Adalar Denizi'ndeki kritik adalar arasındaki geçiş kanallarını mayınlayarak düşmanın hareket etmesini imkansız hale getirebilirsiniz. Yani istediğiniz herhangi bir adayı dünyadan izole edebilirsiniz. Bu bölgelere bir gerginlikte klasik mayın dökemezdiniz. Çünkü uluslararası ticaret hukukunu ihlal eder bu. Bir de sonuçta sivil gemileri tehdit eder. Ama Malaman sivil gemilerin geçişine izin verdiği için bölgede sivil trafik olduğu gibi devam eder. Aynı şekilde düşman denizaltıları da Malaman dökülen bölgeden geçme şansına sahip değil. Yani kısacası biz bu dip mayınını aktif şekilde kullanırsak Adalar Denizi'nde Yunanistan'ın adım atma şansı kalmaz. Akdeniz'e geldiğimizde de aslında aynı şey geçerli. Özellikle münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde stratejik noktalar ve denizin sığlaştığı yerler bu dip mayınlarıyla düşman gemilerine tamamen kapatılabilir.
Peki bu mayın bir savaş gemisine ne kadar zarar verir? Belki de en önemli kısım bu ve burada muazzam bir infilak gücünü anlatacağım size. Bu mayın patladığı anda sadece saliseler içinde katı haldeki patlayıcı yaklaşık 3300 Kelvin, yani güneşin yüzeyi kadar sıcak ve normal hava basıncının tam 14.000 katı basınca sahip dev bir gaz bulutuna dönüşüyor. Bu gaz etrafındaki suyu muazzam bir güçle dışarıya doğru ittirmeye başlıyor ve sıkı durun, saniyede 5000 ile 8000 metre arası bir hızla yayılan görünmez ama mermer gibi sert bir su duvarı oluşturuyor. Bu sert su duvarı geminin su altındaki gövdesine balyoz gibi çarpıyor. Geminin kalın çelik saclarını kağıt gibi içeri çökertiyor, yırtıyor ve su sızdırmaz bölümlerini patlatıyor. Geminin bel kemiğini ortadan ikiye kırabiliyor. Bu potansiyelinden dolayı savaş gemilerinin neredeyse tamamını imha edebilecek bir güce sahip. Bir de burada şunu unutmayın. Su altı patlamaları enerjiyi sıkıştırılamayan su ortamında yaydığı için havada gerçekleşen patlamalara oranla kat kat daha yıkıcıdır. O yüzden mayının patlayıcı miktarı bir uçak bombasının patlayıcı miktarı ile aynı da olsa etkileri çok farklı olur. Peki diyelim ki bir gerginlik yaşadık. ABD uçak gemileriyle Akdeniz'e geldi. Bu bölgede Malaman'la bir saldırı yapsak uçak gemisini batırabilir miyiz? Uçak gemileri batırılmaları en zor deniz platformları. Yani bu noktada hayal satmaya gerek yok. Zaten o kadar sığ noktaya gelmezler de geldiler diyelim. 2005 yılında ABD bir uçak gemisini hedef tahtası olarak kullandı. 4 hafta boyunca havadan, karadan ve denizden bombaladılar, batıramadılar. Tabi bu hiçbir işe yaramaz demek değil. Malaman uçak gemilerini hırpalar, tahrik sistemlerini devre dışı bırakabilir, uçuş güvertesinin hizalamasını kalıcı olarak bozabilir. Bu da uçak gemisine karşı yeterli bir potansiyel. Sonuçta düşmanınızda uçak gemisi varsa sizin öncelikli hedefiniz onu batırmak değildir. Öncelikli hedefiniz onu görev dışı bırakmaktır ve Malaman bunu sağlayabilecek potansiyele sahip. Ama dediğim gibi kolay bir iş değil. Yani kısacası MK bir dip mayını geliştirdi ama aslında bir mayından çok daha fazlasını yapmış oldu. Daha bir de bunun havadan bırakılan çok farklı bir versiyonu falan da geliştirildi. Ama ona da daha sonra değiniriz. Bu videoyu daha fazla uzatmayalım artık. Kısaca özetlemek gerekirse diyebiliriz ki Malaman tek başına Türkiye'nin çevresindeki denizleri düşman gemilerine kapatmaya yeterli. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.